Bu katılımların bir parça öneminden bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Biz çok zoru başlatarak değerli hocalarımızla bugünlere geldik. Halen de ilerleme ve ivme kazanıyoruz. Bir basit bir örnek vereyim sadece. Herkesin bildiği bir araba motoru var biliyorsunuz, Google dediğimiz. Orada 14 ile 24 yaş arasındaki gençlerimizin en çok incelediği ve tıklama dediğimiz o amiyane tabiriyle akademi biziz şu anda. Bunu size Google'un Türkiye sorumlusu, yakın dostum bir arkadaşımdan aldığım bilgiye dayanarak size söylüyorum. Müsaadenizle İstiklal Marşı ve saygı duruşu için sizi davet ediyorum efendim. Ağzınıza sağlık. Efendim şimdi bizim bugün farklı bir yaklaşımımız olacak. Bu yaklaşımımızda bugüne kadar bize destek olan, bize katkı sunan bizim paydaşlarımız, Türk devlet ve geleneğinin önemini idrak etmiş, Ön Türk Akademisi'ne katkı sağlayan dostlarımıza bazı hediyelerimiz, sunularımız olacak. Türk Halkları Konseyi Başkanımız Sayın Mahmut Oral Beyefendi'ye buyurun efendim bir hediyemiz olacak. Birlikte yol aldığımız çok değerli Mahmut Oral Bey'e Ön Türk Akademisi adına teşekkür belgesini takdim ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mahmut Oral Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Bize sürekli destekler bulunan çok sevgili bizim şu an bulunduğumuz binanın
yöneticisi, Kozyatağı Kültür Merkezi yöneticimiz Sayın Aslı Topdağ Hanım'a bir sunumumuz olacak. Buyurun efendim. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu teşekkürü kabul edin lütfen. Atatürk'ün yanı başında kitabı Mustafa Kemal Ulus'u sizin için imzaladı, yolladı. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli. Ben Ön Türk Akademi ile bizim yolculuğumuz Şubat'tan beri başladı. Yollarımız Şubat'ta kesişti. 4 aydır gerçekten burada 4 aydır arkada ayrı bir çaba sarf ediliyor. Onu ben çok net görüyorum. O çabaya biz de bir nevi bir tuz katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Çünkü Türk değerleri ve Atatürk yolunda atılan her adım çok değerli, çok önemli. Çünkü ileri nesillere bırakabileceğimiz çok önemli bir iz bu. Bununla da bir katkı yapabilsek ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum. Hem kendim hem de katkı belediyelerine. Evet. Sayın Aslı Topdağ Hanım'a çok teşekkür ederiz efendim. Duayen gazetecimiz Mustafa Kemal Sallar teşekkür belgesi Mustafa Kemal Ulusu Futbol Federasyonu Başkanımız takdim edecekler efendim. Buyurun. Efendim, emeklerinize sağlık. Sizi hep izliyoruz. Yazılarınızı hep izlemekteyiz. Atatürk'ün yanı başında kitabında size Mustafa Kemal Ulus'un evet, 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 evet. Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Affedersiniz. İlk iki isminizi bir daha duyabilir miyiz? Mustafa Kemal efendim. Mustafa Kemal. Evet. Harika. Fotoğraflardan istersen. Kemal abi. Yok, yani o güzel. Evet, kendilerine çok teşekkür ederiz. Geçen hafta kendisinin misafir olduğu Edirne'de Sayın Mehmet Ali Esmer Beyefendi, bizim yönetim kurulu üyemiz. Mehmet Ali Esmer Beyefendinin ödülünü de sanırım onun adına ben alacağım. Ayşe Sultan hoş geldin. Çok Güven Hocam hoş geldin. Kendisine ulaştırılmak üzere. Evet. Tamam. Peki. Ben kendisine Mehmet Hocam'ı ulaştıracağım. Evet. Bu arada aramıza yeni katılan hocalarımıza da hoş geldin diyoruz. Hüseyin Yer Beyefendilerin Konya'dan destek veren üyemiz. Kendisine iletilmek üzere yine sunusu verilecek. Efendim devamında Arif Tevetoğlu Bey'in kendisine ulaştırılmak üzere oğluna bir kendileri burada. Kendisi burada mı acaba? Oğlu geldi mi? Arif Devletoğlu? Yok, gelmemişler. Tamam. Ben bunu size takdim edeyim. Tabii. Şöyle. Teşekkür ederim. Yine Halit Şimşek Beyefendi kendisine emekleri için ve bize katkıları için teşekkür edeceğiz. Halit Bey de gelmedi herhalde. Evet. Şey yapıyoruz. Tezer Arık, yönetim kurulu üyemiz. Kendisine teşekkür edeceğiz. Buyurun efendim. Bu sürede bize desteklerin için hepimiz adına çok teşekkür ediyorum. Şöyle veriyorum. Onur duydum. Atatürk'ün yanı başında. Beraberce bir de fotoğraf Bir dakika. Evet. Şey ister. Müjgan Hanım da geldiler. İsterseniz siz de buyurun efendim. Sunumunuzu almak için. Tabii. Bilahare de alalım. Bilahare. Peki, hayır. Evet. Tezer Beyefendi'ye de çok teşekkür ederiz katkıları için. Mina Öztürk Yönetim Kurulu üyemiz. Gelmedi. Teşekkür edeceğiz. Genç bir arkadaşımız çok Gel, başarılı. gelmedi.
Evet, başarılı gelmediğini biliyorum. Evet, 12. sıradaki ödülümüz de malumunuz hepimizin çok yakından tanıdığı bizim Bahtiyar hocamız. Kendisi kadim dostum, meslektaşım. Çok teşekkür ederiz emekleri için. Bahtiyar'cığım, her şey için, bize verdiğin destekler için yürekli koyup sana teşekkür ediyoruz. Ama sana bizim Türk Halkları Konseyi ile birlikte yaptığımız dünyaya kültür taşıyan Türk Halkları Çalıştay bildirilerini veriyorum. Evet, bunu Osman Hocam'a gösteriyorum. Evet, bir de çok özel bir şey vereceğim. Bu Gordyon'da bulunan ahşap ürünler. Çok özel şeyler. Bahtiyar Aydın Bey'e bir görev olarak veriyorum. Teşekkür ederim. Bu konuyu ele alması için. Şimdi ben bu konuda Osman Hocam siz okumuştunuz kitabımı. Gordiyon Tümlüslerini kitabıma koymuştum. Orada 1950-1969 yılları arasında Amerikalılar ve Ruslar gelip açmışlar, incelemişler, bir rapor yazmışlar. Sizin de organizasyonun başında ve içinde olduğunuz Türkler Ansiklopedisi'ne bunu koydular. Türkler Ansiklopedisi'ndeki haliyle özet olarak söylüyorum. Diyorlar ki bu Gordiyon tümülüsleri Altaylardaki ve Ukrayna'daki İskit tümülüsleriyle, kurganlarıyla birebir aynı. Ancak bunlar onlardan 3-4 asıl daha eski. Yani Ankara'daki, Polatlı'daki Gordiyon tümülüsleri Ukrayna ve Altaylardaki İskit kurganlarından 3-4 asıl daha eski. Çok önemli bir konu aslında. Altı çizilmesi gerekir bir konu. Ben kitaba koydum. Tabii kitabı da Twitter'da paylaştım biliyorsunuz. Size destek verdiniz. Sağ olun. 5 milyon erişime ulaştı şu anda. Birçok doktora tezi, yüksek lisans tezi şu an bu konuda yapıldığını biliyorum. Ve birçok üniversite hocasının ezberinin bozulduğunu ve televizyonlarda da itiraflar gelmeye başladı. Ben de paylaşmaya başladım. Hocalar çıkıyorlar ki 3 sene öncesine kadar İskitlere İranlı, Hint, Avrupalı falan diyorduk ama İskitler Turan'ymış ya demeye başladılar. Tabi bu güzel. Bir güzellik de şurada var. Turizm Bakanlığı organizasyonuyla UNESCO'ya başvurdular. Bu Gordiyon tümülüsleri ile ilgili. Gordiyon tümülüslerini Dünya Kültür Mirası listesine eklediler ve turizm açtılar. İlk fırsatta ben de gideceğim. Evet, o yanını, yöresini, çevresini, gidişini falan çok güzel yapmışlar. Muhteşem bir şey oldu. Ama umarım bizim dediğimiz şekilde olaya eğilmişlerdir. Yani Altaylardaki ve Ukrayna'daki İskit kurganlarından 3-4 asır daha eski olmasının çok büyük anlamı var. Hani Herodot diyordu ki Anadolu M.Ö. 625 yılına kadar, Alpertunga'ya gelinene kadar bütün Anadolu'ya İskitler hakimdi. Başkenti de Samsun'du. Bunlar tabii çok önemli konular. Osman Hocam'ın bir sözü var. Diyor ki Türk tarihinin eski çağlarına gidebilmek için İskitler kilittir, anahtardır. İskitleri çözmeden eski çağlara gidemezsin. İşte biraz Göktürklerde takılır kalırsın. Göktürkler zaten doğru düzgün anlatmıyorlar. Yani Göktürklerin de işte %30'u ancak Çin kaynaklarından yalap şalap yapıldı, yazıldı, anlatılıyor. Ünlü Göktürkçülere de diyorum ki ya sizin kitaplarınızda Göktürklerle ilgili 3 tane mesela ünlü bir hocamız var. 3 tane kitap yazdı Göktürklerle ilgili. Alıyorum bakıyorum Göktürklerin dilinden bahsetmiyor. Göktürkler inancından bahsetmiyor. Efendim Göktürkler gök tanrıcıydı. Hayır kardeşim gök tanrıcı değil. Kuzeydekiler Şaman'dı. İşte Bizans kayıtları var. Giderken ateşin üstüne atlamalar, Şaman ritüelleri falan filan. Güneydekiler de Hristiyandı. Göktürklerin güneyi Hristiyan. Yani 3'te 2'si. O Semerkant, Buhara, Taşkent, o İslam aydınlanması diye bize yutturulan, anlatılan şey Hristiyan bölgesi. Ve 2. yüzyılın 2. yarısına itibaren Kuşaniler döneminde bu bölgeye Hristiyanlık girmiş. Eftalitlerle, akımlarla 3. 4. yüzyılda devam etmiş. 6. 7. yüzyılda ta Moğolistan'a kadar gitmiş. Göktürklerin 3'te 2'sinin Hristiyan olduğu bir yerde Göktürkçü arkadaşın kitabında yok. Dedim ki kendisine, niye senin kitabında yok? Yani Göktürklerin Hristiyan olduğunu niye yazmıyorsun dedim. Sen bu konunun hani Türkiye'deki otoritelerinden birisin. Kaynak mı bulamadın dedim. Dedi var kaynak dedi. Uygur metinlerden Astur belgeleri var. Dedim kitabına niye koymuyorsun? Niye koyayım ki dedi. Dedim sen nasıl tarihçisin o zaman? Ya Göktürkleri tanıtıyorsun, dilinin İskitçe olduğunu söylemiyorsun. İnancının Hristiyan olduğunu, kuzeyinin Şaman olduğunu söylemiyorsun. Böyle Göktürk anlatılır mı?
Yani Göktürkler de daha yeni arkeolojik kazılar başladı. Osman Hocam biliyor, anlatacaktır muhakkak. Göktürk tarihi de daha ortaya çıkmadı. İnşallah o konuda da bir çığır açıp İskitlere bağlayacağız. Konferans sonuna devam ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi malumunuz hocamız çok dolu. Haliyle 26 bin yıllık Türk devlet geleneği, Türk tarihini anlatması için de biraz tabii zaman alıyor haliyle. Hocamızın da ağzına sağlık bu kısa aydınlatmasından dolayı. Evet, şimdi bugün ayrıca özel ödül diye sıraladığımız bir paragrafımız var. Müjgan Ergil. Müjgan Ergil'i. Evet, pardon, çok özür dilerim. Evet, Müjgan Hocam, siz sonradan katıldığınız için buyurun efendim. Buyurun. 2016 yılından beri Ön Türk Akademisi'ne destek veren değerli yazar Müjgan Ergil hiçbir konferansımızı kaçırmadı. Kendisi en az 3 konferansı birlikte yaptı bizimle. Kendisi çok iyi Kızılderililer konusunda ihtisas yaptı. Kitapları var. Kendisine teşekkür etmeden önce eski Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mustafa Kemal Ulusu Bey'in imzaladığı, sizin adınıza imzaladı Müjgan Ergil diye yolladı. Kendisi hepinize çok teşekkür etti. Gelemedi. Üsküdar'da bir toplantısı vardı. O nedenle efendim çok teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Ulusu Bey'e ben Mustafa Kemal Ulusu Bey'e iletmek üzere İnkalar kitabını aldım. Teslim edeceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle yapalım. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocamıza teşekkür ederiz kendisine. Evet, bizim Halit hocamız, buyurun. Halit Dolu Beyefendi, yönetim kurulu üyemiz olarak sizin de bir sunumunuz var. Yol arkadaşımız, çok değerli Başkan Yardımcım Halit Dolu Bey'e bu özel ödülü vermekten mutlu oluyorum. Buyurun. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Halit Dolu Beyefendi, çok emektar, gözünü budaktan esirgemeyen bir Anadolu insanı. Evet. Evet, bizim humaylarımızdan Ayşe Hocam. Evet, buyurun efendim. Ayşe Işık Pehlivanoğlu hanımefendi, yönetim kurulu üyemiz. Evet. 2016'dan beri yol arkadaşlarımızdan biri Ayşe Işık Pehlivanoğlu, yazar. Çok teşekkür ederiz size de Ayşe Hocam. Ve yine emektarlardan yönetim kurulu üyemiz, sizi unutacağımızı sandınız değil mi Atilla Bey? Buyurun efendim. Sayın Atilla Öztürk Beyefendi, yönetim kurulu üyemiz. Evet, Atilla Bey de eski yol arkadaşlarımızdan. Kendisi bütün teknik konuları çözdüğü için kendisine ayrıca çok teşekkür ediyoruz. YouTube sayfalarımız ona emanet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir şeyler söylemek Tabii. Korsan panelist 2. Buyurun. Die Ön-Türk Akademie ist eine Institution, die auf freiwilliger Basis funktioniert. Wir haben das in 14 Sprachen derzeit und wir werden das natürlich erweitern. Wichtig ist hierbei, dass wir die Geschichte, die in Europa erzählt wird, die seit der Fulbright-Doktrin nicht verändert wurde, das müssen wir ändern, weil sowohl die Skythen als auch die Sakas sind eine Kultur, die nicht aus Indien kommt.
Wir kommen aus Zentralasien und sie sind 5000 Jahre alt. Wir können also nicht einfach davon kommen und sagen, ja, irgendwann mal sind die Inder gekommen, sind über das Himalaya-Gebirge gekommen und sind dann irgendwie nach Europa gekommen. Das ist nicht richtig. Wir haben eine sehr alte Geschichte, die ist eng verflochten. Wenn wir über Türken reden, reden wir nicht über Ethnien, wir reden über eine Kultur, die sehr reichhaltig ist. Wir reden über Menschen, über Gruppen, die mit anderen Gruppen, mit slawischen Gruppen, mit asiatischen Gruppen, mit Tungus-Völkern zusammengelebt haben. Wichtig ist, dass wir hier offen sind für Informationen, die auch aus der Türkei kommen, wie zum Beispiel von uns. Da möchte ich mich bedanken. Çok teşekkür ederim. Ya sonuçta aslında herkesin bildiği konular bunlar. Tarihin yani Hint-İrani dedikleri, daha doğrusu eskiden biliyorsunuz Ari'ydi bu. Eskiden bu Ari diyorlardı. İngilizler pek beğenmediler bunu 2. Dünya Savaşı'na. Hindu-Germen değişti olarak eğitim verildi. Ben kendim bunu yaşadım lisedeyken. Arkasından bu Hindu-Germen eğitimi Hint-Avrupa oldu. Dil teorisi oldu. Çünkü genetik sıkıntılar çıktı ortaya. Tarihi bulgular tutmadı. En son yolu üzerinde şimdi baktığımızda Hint-İrani diye bir şey çıkarttılar. Bunu biz Almanya'da da zaten görüyoruz, Avrupa'da da görüyoruz. Bu çabalar var, özellikle akademik çevrelerde. Bunu işte kırmamız gerekiyor. Bu Fulbright eğitim doktrininden beri yaşadığımız bir sıkıntı. Hep böyle Hindistan'dan gelen bir kültürmüş. Bu büyük Avrupa'da yaşayan, Avrasya'da yaşayan kültür. Kökleri oradanmış gibi yapıyorlar ama öyle değil. İşte Bahtiyar hocamız gibi, Osman hocamız gibi hepimiz burada bu konulara çok farklı bir pencereden, farklı bulgularla, farklı bilgilerle yapıyoruz. Artık bunları da Almanya'da, Avrupa'da bu konulara bu şekilde ele almalarını rica ediyoruz. Yani benim söylemek istediğim buydu. Çünkü Almanlar kendi dillerini çok sevdikleri için en güzeli anlatmak kendi dillerindedir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bu anlamlı mesajı için Atilla Bey'e çok teşekkür ederiz. Güzel, akıcı Almanca konuşması için de ayrıca teşekkür ederiz. Bu arada ben bir küçük bir parantez açmak istiyorum. Biz yıllardır yüce insan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk tarih tezini neden tekrardan toplumumuza, Türk milletine, yüce Türk milletine tekrardan tanıştırmamız gerektiğini sanırım Atilla Bey burada kanıtlamış oldu. Peki, yine Büşra Sungur hanımefendi bizim emektar muaylarımızdan. 2016 yılında bu işe başladığımızda sunumları Büşra Sungur yapıyordu. Daha sonra konferans veren, doktora tezi için çalışan çok değerli bir bilim kadını ortaya çıktı. Bu gördüğünüz anda Ön Türk Akademisi'nin seramikten yapılmış amblemidir. Bu amblemi ben yaptım. Bunun ayrı bir önemi var. Bu 4 arkadaşıma, dostuma bunları takdim etmekten çok mutluyum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım, bizim de size bir sürprizimiz var. Şimdi bir saniye efendim. Bizim de size bir sürprizimiz var. Teşekkür ederim. İlcan Yağ'la ben önce takdim edeyim. Lütfen Eyüp Bey bunu size takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Atatürk kitabını da size hediye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ön Türk Akademisi'nin kurucu başkanı, saygıdeğer sevgili Vedat Bey, 2016'dan beri tırnaklarıyla kazıya geldi. Biz sadece kendisine yanında olarak yardım etmeye çalışıyoruz. Sürpriz oldu onun için. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Biz de kendisine bir plaket hazırladık, takdim ediyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Siz bu ödülü çok önceden hak ettiniz efendim. Bugüne nasipmiş. Çok teşekkür ederim. Hepinize sağ olun. Vaktinizi belki aldık ama şimdi Osman hocamızı dinlemek üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Büşra Hanım lütfen.